Ben mesela pek şükürcü bir insan değilim. Tanrı da, Allah da ya da evrende her neyse bize verilen bu güç ya da insanların bize gönderilen olaylarda diyeyim ki sen sabırlısın, ben değilim. Bir dert var, verilmesi lazım. Sana mı verecek, bana mı verecek? Bu derdi sana verecek tabii ki. Çünkü sen sabırlısın, şükürlüsün. Şükretmek ne demek? Kabulüm, senden ne gelirse gönder gelsin demek bana göre. Bu bilerek yapılıyormuş Erdi. O sıkışmışlık hissini vermek için yazar... Teknik. Evet, bu bir teknikmiş. Muazzam değil mi? Ben bunu yazarla bizzat tanıştım. Sakın bak, koca evreni yaratmışsın. Bir bana mı bunu veremeyeceksin? Sakın. Böyle konuşurum açık açık. Sesli bir şekilde. Ya yapma. Bana verebilirsin istediğimi. Koca evreni yaratmış ya. Yani kadının kabarıyor ve Oğuz'un yanına gidiyor. Başka kimse yok çünkü. Bunu Oğuz'a tatması gerekiyor. Ya elindeki tek şey bu. Çünkü bu çaresizlikte hiç bulunmadın, yaşamadın. Aklın almıyor. Doğru ya. Evet, inşallah da yaşamayız ama düşünüyorum burada. Bu zamana kadar bize hep haddimizi bilmemiz öğretildi. Geldiğimiz noktadan memnun değilsek şimdi haddimizi aşma zamanı bence. Süper. Bugün Neslihan Önderoğlu'ndan Cüret'i konuşacağız. Duygu Asena ödüllü kitabımız. Aslında ödül aldığı için değil de neden ödül aldığı için bunu anlatmak istiyorum. Ödüllü filmlere hep bir önyargımız oluyor. Benim de var bu arada. Ödüllü kitaplarda önyargımız olabilir diye düşündüm. Bunu yıkmak için. Kitap neden ödül alır? Ödüllü bir kitap nasıl yazılır? Bunu aktarmak istiyorum. Öncelikle kitabın adından başlamak istiyorum. Sen bana soru soracaktın ama ben sana sorayım. Cüret ne demek? Cüret. Yani kitabın adı bile kendini çok bu arada taşıyor. Cüret, aklına ilk gelen kelime. Cüret yapabilmek cesareti gibi. Cesaret, evet, doğru kelime. Biraz da haddini aşmak değil mi? Evet. Cüret etmek çünkü. Doğru. Bu da öyle bir kitap, öyle bir hikaye. En çok cürete yakışır pasajı da ileride okuyacağım. Daha sonra kitabı kıymetli yapan diğer tarafta Aylan Kurdi'ye adanmış olması. Birkaç yıl önce Bodrum'da sahile vuran o kırmızı tişörtlü Suriyeli çocuk var ya, hepimizin içinde ağlayan. Ona adamış yazarımız. Bu bana çok kıymetli geldi. Aslında içeride de, kitabın içeriğinde de bir Suriye ve Türk halkı arasında bir çatışma başlıyor. Ona da değinmiş ve aslında birbirimize çatışmamız değil de bunu körükleyen sebepleri, sosyal medya yasağı, bir türlü hiçbir şey duyurulmaması, dışarısı yangın yeri, kepenkler inmiş ama halkın hiçbir şeyden haberi yok. İnsanlar hemen evine çekiliyor. Korku aşılanıyor. Bunlara çok güzel değinmiş. Siirtli bir aile var. 6 tane çocuğu var. Ve geçinemiyorlar tabii ki. Evde de en akıllı uslu kızlarını gözden çıkartıyorlar ve sakat bir çocuğu olan bir aile var. Ama zenginler tabii ki. Ona kızlarının para karşılığı satıyorlar açıkçası. Ve bu aynı zamanda bu satış kızın önünde olurken ilk cümlelerini okuyorum. Bu kitap neden ödül aldı? Biraz bu şekilde anlayacağız. Babamın son görüşüm olacağını seziyordum. Onun beni buraya koymakla birlikte bir bebeğin göbek kordonunu kesip atmak gibi içinde varlığımın hüküm sürdüğü o dünyadan beni sonsuza kadar gönderdiğine dair bir ön sezi vardı içimde. Yalan söylediğinde yüzünün aldığı o şekil, bıyığının ürkek bir yılan gibi titreşmesi. Gördüğün gibi kelimeler hem çok güçlü, betimleme muazzam. Burada mesela uzun uzun bir cümle var, uzun uzun bir anlatım var ve şöyle söylüyor. Bundan sonra yaşanacak tüm karlı, çiçekli, güneşli, yağmurlu, otlu mevsimler babamın yüzünden sırayla geçtikten sonra dalgın, soğuk bir görünüşle arkasına bir daha bakmadan uzaklaştı. Önce iç sesi böyle uzun cümleler kuruyor. Daha sonra o eve girdikten sonra sakat çocuğa bakmaya başladıktan sonra bir daha o evden hiç çıkamıyor. Sakat çocuğu da zaten çıkartmıyorlar, aile utanıyor. Kız da çıkamıyor o evden ve yıllarca o evde kalmış olmanın bir sıkışmışlığı var. Ve o sıkışmışlığı şu şekilde anlatıyor. Toplandım. Yatağın içinde kıvrılıp oturdum. İçimde dokunsam patlayacak bir yağmur bulut. Bir çift el kalbimi avuçlamış da sıkıyormuş gibi hani. Ne zamandır böyle olmamış. Fark ettin mi? Ne kadar kısa kısa. Bu bilerek yapılıyormuş Erdi. O sıkışmışlık hissini vermek için yazar... Teknik. Evet, bu bir teknikmiş. Muazzam değil mi? Ben bunu yazarla bizzat tanıştım. Zaten yaratıcı yazarlık eğitmenliği veriyor aynı zamanda Neslihan Hanım. Yani bunun bilerek yapılmış olması, sonra bütün okuduğum kitaplara aklım gitti. Mesela Polisiye'den çok Yohan Espo'yu severim. O da öyledir. Yani arkandan biri gelecekmiş hissini sana o kadar güzel verir ki ben bunu betimleme tarzından zannediyordum. Meğer burada anlatım da çok önemliymiş. Ya bu kitap yazmak falan deyince akla gelir ya, bir yetenek olacak, bir ilham gelecek, oturacağız, yazacağız. Öyle Dan bir şey ibaret yok. değil aslında, güzel bir örneği. Kesinlikle öyle. İyi bir yazar olmak için öncelikle çok iyi bir okur olmak gerekiyor. Ki kıyas yapabilesin, görebilesin. Daha sonra da hani eğitim dedikleri kısımda burada. Yani bu neden ödül almış bu kitap? Bu bile yeterli. İlk okuduğum cümle sana. Bundan sonra yaşanacak tüm karlı, çiçekli, güneşli, yağmurlu. Yani içinde rengarenk hala o kız. Uzun uzun cümleler kuruyor. İçindeki iç ses uzun uzun konuşuyor. Ama o eve girdikten sonra kısa kısa, çünkü o sıkışmışlık hissini ve bu bilerek yapılmış bir şey. Evet. Muazzam bir yazarlık çok güzel becerisi
hepsi. oldu. O zaman bu kitap neden ödül almış? Yazarın hünerli oluşundan. Ama benim sorum, bu kitap neden okunur Hasret? Peki bu kitap neden okunur? Ben sana bir sürü pasaj okuyacaktım da sen şimdi bir dakika. Ben böyle Kitap konuğun neden okunur? planını bozmayı severim. Öncelikle bu kitapta yoksulluğu görüyoruz. Zaten manevi değeri çok yüksek oluyor ödüllü kitapların. Yoksulluk var, aile para karşılığı kızını satıyor. Evde sakat bir çocuk var ama o çocuk sakat olmadan önce bir oğulları daha varmış. Çok sağlıklı, zengin, kibirli bir kadın Aliye Hanım. Ona hep utanarak bakıyor ve Aliye'ye eve geldiğinde ona şöyle diyor. Onunla sık sık konuşman lazım, uzun uzun konuşman lazım. Aliye de diyor ki peki neden o zaman siz konuşmuyorsunuz? Onunla uzun uzun. 2 saatlik gözleminde bile uzun uzun oğluna bakmadığını fark ediyor zaten. Ve Aliye Hanım onu tuttuğu gibi savuruyor yere, fırlatıyor. Bu ne cüret diyor. Çünkü orada cesaretle cüret ediyor ona soru sormaya. Daha sonra adını bu arada hiç yazmıyor kitapta kızın gerçek ismi. Sonlara doğru bir kez okuyoruz. Adını Gül koyuyorlar. Gül altına alıyor, salyasını temizliyor. Ama bunun o anlatım tarzı bizi bağlıyor aslında kitaba. Ve bunu yaparken Oğuz'a gerçekten çok seviyor Oğuz'u. Çünkü başka bir hayatı yok, başka bir gördüğü bir şey yok. Kıyas yapabiliyor. Ona sürekli köyündeki kestane ağacını anlatıyor. Camın dışına bakıp. Oğuz o sakat olan karakter Sakat mi? olan. Onu seviyordaki kasıt, o sevgi nasıl bir sevgi? Kolunu bacağını sevmesi gibi. Yani öyle bir aşktan falan bahsetmiyoruz. Aşk da var içinde. Ama Ha. çok daha üst seviyesi. Gerçekten böyle spastik özürlü denilecek kadar ağır bir sakat. Yani yerinden hiç kalkamıyor. Evden hiç çıkmamış. Konuşamıyor. Sadece gözlerinden ve işte tepkilerinin fazlalığından ya da azlığından anlayabiliyorlar. Ama Gül'le o kadar bağlanıyorlar ki Gül onun göz bebeğinden anlayabiliyor, tanıyor her şeyini. Yatağın kenarına oturup uzun uzun Oğuz'a anlatıyor. Şöyle anlatıyor bak. Evden çıktın mı göz olabildiğine toprak. Ötede 2 kestane ağacı. Kestane dediysem Oğuz öyle buradaki gibi boyu bir karış değil. İşte bu kadar dev gibi bir ağaç. Oğuz'a bunları anlatıyor. Sonra da betimliyor. Çünkü Oğuz hiç dışarı çıkmamış. Ona o duyduğu şefkat duygusu ve o onun kader arkadaşı aynı zamanda. Çünkü ikisi de o eve sıkışmış, hapsolmuş. Başka bir hiç çaresi yok. 12 yaşında eve girdiğinde sonra 14-15 yaşına geliyor. Artık genç bir kız oluyor ve içinde duygular kabarmaya başlıyor. Bu hikaye gerçek bir hikaye mi? Kurgu mu? Bilmiyoruz ama şöyle demişti Neslihan Hanım. Bütün karakterlerden esinlenmiştir yazarlar her zaman. Birilerinden esinlenmiştir diye. Çünkü çok ilginç geldi bana. Gül'ün Oğuz'u sevebilmesi, ona böyle his besleyebilmesi falan bana çok ilginç geldi. Ya şimdi bizim sevgi anlayışımızda aşamalar var. Önce beğeniyoruz. Çok özür dilerim ama burada şeyi kastetmedim. İlla hani aşk olarak falan demiyorum. Çünkü zorla tabiri caizse satılmış, zorla o eve sokulmuş bir çocuktan bahsediyoruz. Ama bunların hiçbirinde Oğuz'un suçu yok. Ya evet. Kızın da suçu yok. O yüzden ikisini bir görüyor. Biz birbirimizin yansımasıyız. İkimiz de mağduruz gibi. Biz iki farklı parçaydık, şimdi bütün olduk. Hatta şöyle düşünüyor. Hani senin bana o kadar ihtiyacın vardı ki hayat beni buraya verdi. Benim de sana o kadar ihtiyacım vardı ki biz birleşmemizden başka olanak yoktu. Elbette önce neden ben diyor. Herkes neden ben der zaten. Aliye Hanım da neden ben böyle bir çocuğa sahibim diyor. İsyan ediyor. Ve ben dün hazırlanırken de çok düşündüm. Herkes bir şekilde hayatın bir yerine neden ben diyor. Bugün bile sorsan bu neden benim başıma geldi? Aslında her şeyin bir sebebi var. Ya evet işte biz daha çok neden ben demeye meyilli olduğumuz için işte Gül'ün bunu kabullenmesi, demek ki hayat beni buraya getirir diyebilmesi bana böyle çok ulvi geliyor. Ulvi zaten. Çok gerçekçi gelmiyor Ve o öyle yüzden. bir Gül profili çiziyor ki kafamızda sessiz. Yok aslında. Hani kendi sesi olmayan. Onu küçücük bir kiler gibi diyor ki bizim darı ambarından daha küçük. Hani köydeki darı ambarını hatırlıyor. Öyle bir oda veriyorlar. 2 kişi içine girince nefes alamıyorsun. Bir yatak var. Eski bir yatak. Sidik lekeli. Çünkü Oğuz'un eski yatağını ona veriyorlar orada. O sıkışmışlığı da o duvardaki kabarcıklarla oynayışını, onun o anlatım tarzı o kadar yazar kelimeleri güçlü kullanıyor ki. Zaten çoğu zaman şöyle bırakıp bir uzun uzun böyle önüme bakıyordum. Ben de bu etki yaratıyordu ki ben çok hızlı okurum. Ara vermem normalde ama böyle bir sindirmek gerekiyor. Çünkü o kadar cüret bir kitap ki gerçekten. Ve Gül genç kız oluyor. Ve içine bir şeyler kıpırdanmaya başlıyor. Burada da mesela etkilenebileceği başka kimse yok. Oğuz'u evet bir erkek gözüyle bile tam olarak görmüyor ama ilkel bir güdü kabarıyor içinde. Aslında her zaman ben bu ilkel güdülerimizi kamçılamamız taraftarıyımdır zaten. Çünkü bu yok edilemez, bastırılamaz, bastırılmamalı zaten o tarafımız. Bu yıllarda 15-16 yaşına geldiğinde de bu güdüleri kabarmaya başladığında Ali Hanım'ın eşi ölüyor ve Ali Hanım da yatalak oluyor. Bir de ona bakıyor, onun altını değiştiriyor. O tiksindiği oğluna benziyor aslında. Çarpık çırpık, bacaklarıyla ayağı bile zor kalkıyor. Diyor ki 1'di 2 oldular benim için önemli değil. Ama Ali Hanım bir şizofreniye bağlıyor ve ben ondan önce ölmemeliyim diyerek çocuğu zehirleyip Oğuz'u öldürmeye kalkarken yakalıyor. Oğuz'u o kadar seviyor ki engel oluyor, Ali Hanım'ı uyutuyor, işte uzak tutmaya çalışıyor oğlundan ona bir şey yapmasını. Çünkü Oğuz onun her şeyi gerçekten çok seviyor. Ve bir gece nasıl Ali Hanım onsuz kalkamıyor. Çok merak ettiği bir şifon yeri açıyor. Burada ne var? Bir sarı eski bir gecelik buluyor. Ve onu çıplak bedenine geçiriyor. Yani kadın
Alnının kabarıyor ve Oğuz'un yanına gidiyor. Başka kimse yok çünkü. Bunu Oğuz'a tatması gerekiyor. Ya elindeki tek şey bu. Ve onunla zaten onun da bunu beklediğini. Çünkü bu duygu bende varsa Oğuz diyor her şeyi anlıyor, görüyor. Hani konuşamıyor, tepki veremiyor ama onda da bu güdüler olduğunu sezinliyor. Ve şu pasajla anlatıyor. Oğuz'un yanına uzanıyor. Ama diyor ki sessiz ol, sakin ol. Yavaşça yanına uzanıyor. Yatak ikimiz için sınırları olmayan hafif çalkantılı bir deniz. Demin göğsümde azan dev dalgalar bu denizde karışıp duruluyor. Güçlü cümleler değil mi? Oğuz'a olan sevgisi de bir şeyi sevmek için ona sonsuz kere bakmak, onun türlü türlü hallerinin hepsini görmek gerekir. İşte ben de ona o kadar çok bakmış, onun her halini görmüşüm ki artık onu sevmemem imkansızdı. Bu insanın kendi kolunu, bacağını sevmemesi gibi bir şey olur. Yani bu bizim bildiğimiz aşk, sevgi. Karşılıklı bizde bir alışveriş, bir denge var. Burada öyle bir denge bile yok. Sadece vermek var ama o imkansızlıktan doğan teslimiyet de var aynı zamanda. Uzun kirli kılları uzamış önüne avuçladım. Gülüyordu. Ben de güldüm. Parmağımı dudaklarımın üstüne götürüp sessiz ol dedim. Bakire bir kızın avuçlarından taşan Ademoğlu büyüyordu. Böyle bir an nasıl böyle betimlenebilir? Ya mesela o kadar en cüretli sahne bence bu. Çünkü şöyle karşı çıkanlar oldu Erdi. Tacize giriyor. Sakat bir çocuk o. Ya pek çok açıdan buna bakılabilir, değinilebilir aslında. Bundan sonraki Oğuz'daki değişimler. Oğuz'un da aslında ve gülüyor Oğuz yani. Hiç ilk defa gülüyor. Daha sakinleşiyor. Ya şu ana kadarki sohbette şeye çok ikna oldum. Bu kitap neden ödül aldı kısmına çok iknayım. Çünkü çok güzel betimlemeler. Kelimeler harika. çok güçlü değil mi? Çok güçlü. Oraya çok iknayım. Ama mesela kitap hikayeyle alakalı benim de mesela şeylerim oluyor arka planda. Direkt hani senin anlattığın gibi hikaye bana geçmiyor aslında. Onu fark ettim şu anda. O yüzden kitap neden okunur kısmında bu kitap okunur kısmına henüz geçebilmiş değilim hikaye anlamında. Çünkü evet o eleştiriler mesela taciz olduğunu söyleyenler var. Bu bir eleştiri. Elbette. Ve bunun da Okumadıkları için bunu böyle düşünüyor. olabilir. Yani dışarıdan bir bakış olarak haklı tarafı da olabilir. Elbette. Diğer taraftan aslında kızı Oğuz'a o ilgi duyması, sevgisi vesaire biraz şey gibi. Hani ne derler ona? Stockholm sendromu Evet, değil mi? evet onu söylemeye çalışıyordum. Bir yandan o geliyor bana. Diğer taraftan da hikayeyle ilgili takıldığım yer şu. Böyle hikayeler var mıdır? Elbette vardır. Ama yine de o kadar ulvi bir yerdeyiz ki bu kadar gerçek bir hikayenin o gerçekçiliği biraz kırılıyormuş gibi hissediyorum. Ama okusam böyle düşünmeyebilirim. Dış göz olarak böyle hissediyorum. Tamam. Ben de şöyle düşünüyorum. Neyi ne kadar gerçekten görüyoruz ki? Bir defa görülmek kolektif bir derdimiz bizim. Herkes görülmek istiyor ama herkes bir vitrin yaratmış durumda ve çoğu insan yarattığı vitrine bir de inanıyor. Kendini öyle zannediyor. Aslında sen öyle değilsin. Ben görüyorum seni. Gösteren de böyle olmadığını biliyor, gören de biliyor. Ama kimse bir şey bilmiyormuş gibi davranıyor ve sonra görülmediğimiz için yakınıyoruz. Bunun eksikliğini duyuyoruz. Bu gerçeklikler de zaten hani cinsellik konuşulmuyor. Böyle sakat çocuklar evden çıkarılmıyor. Hep güzel şeyler sosyal medyada paylaşılıyor. Doğru. Bu yüzden bize ütopik geliyor. Şu an sana geldiği gibi. Ama bunlar her zaman vardı aslında. Sadece gösterilmiyor. Ayıp sayılıyor. Sanki o kızın bu cüret ediyor aslında. Kadın olmak istiyor. Elindeki tek done bu. Oğuz. Haddini aşıyor evet ama haksız mı? O kadar haklı ki. Bu onun çünkü doğasının bir kanunu. İlkel doğasının. Yani oraya hiç itirazım yok evet ama iki şeyi düşünüyorum şu anda. Birincisi çok adaletsiz bir durum kız açısından düşününce. Ama o kızı zaten babası neden seçiyor? 6 kişilik O yüzden. ailede. Çünkü buna yatkın zaten kimliği, kabullenilmeye, her şeyi kabul etmeye yatkın bir kimliği var. Evde onu seçiyorlar satmak için. İşte bak orası çok adaletsiz geliyor ama diğer taraftan da akabinde şunu düşünüyorum. Bu gerçek, bu oluyor. Şöyle düşün. Ben mesela pek şükürcü bir insan değilim. 2 tane çocuğum var benim. 2 kızım var. Hep küçüğünü markete gönderiyorum. Çünkü o gider. Büyüğünü asla gitmez. Çünkü yapısı böyle. Tanrı da, Allah da ya da evrende her neyse bize verilen bu güç ya da insanların bize gönderilen olaylarda diyelim ki sen sabırlısın ben değilim. Bir dert var verilmesi lazım. Sana mı verecek bana mı verecek? Bu Erdi sana verecek tabii ki. Çünkü sen sabırlısın, şükürlüsün. Şükretmek ne demek? Kabulüm senden ne gelirse gönder gelsin demek bana göre. Ve bizi de hep böyle yetişiyoruz. Aman Ben de ses şöyleyimdir. çıkarma, hemen şükret. Sakın bak koca evreni yaratmışsın. Bir bana mı bunu veremeyeceksin? Sakın. Böyle konuşurum açık açık. Sesli bir şekilde. Ya yapma. Bana verebilirsin istediğimi. Koca evreni yaratmış ya. Bence güzel taktik. İşe yarıyor bence. Hem de Bence biraz nasıl? buraya kaymak lazım. Hem de nasıl? Benim bu videoda biraz bakış açım değişti. Zaten sıkıntımız zaten istemeyi bilmemek ki. Gelişine kabul ediyoruz. Gelişine kabul Razı ediyoruz. olduğumuz için gelmeye devam Burada ediyor da gibi durum. Resul devreye giriyor. Bu olaylar oluyor. Aliye Hanım daha da huzursuzlanıyor. Oğuz'daki değişikliği fark ediyor. Birlikte oluşlarından sonra. O sakinliğinden, Gül'ün evin içindeki tavrından ve daha da huysuzlaşıyor. Sürekli
sürekli artık taciz etmeye başlıyor Gül'ü. Hani seni de öldüreceğim, onu da öldüreceğim. Ben Oğuz'dan önce ölmemeliyim. Eskiden diyordu ki evi senin üstüne yapacağım. Sen Oğuz'a iyi bakıyorsun. Ama artık paranoyaklaşmaya başlıyor. Yaşlı ve hasta, sakat. Ve Gül inanılmaz bir şekilde kadını boğarak öldürüyor. Yani orada mesela şok geçirdim. Bu da Resul, bir komşunun oğlu. Resul'ün ismi de burada çok spesifik bence. Resul kurtarıcı demek. Ve onları o evden çıkaran kişinin adının Resul olması. Tabii ki bu da tesadüf olmamalı. Bu da yazarın hünerliliğinden geliyor. Resul ve annesi tembih ediyor. Git diyor, ne zamandır sesleri çıkmıyor, bir zile bas. Zile basıyor, kapıyı Gül açıyor. Üzerinde o soluk gecelik. Bacaklarının arasından diyor akmış kurumuş bir kan var. Kim bilir günlerce nasıl öyle gezdi. Diyor ki Aliye Hanım öldü diyor. Nasıl yani diyor. Resul içeri giriyor, bakıyor, dil dışarıda uzamış kocaman bir ceset. Hani 2-3 gündür onunla beraber yaşıyorlar ve Gül bir şey içer misin falan diyor. Ha, evet diyor. Perdeler yere inmiş, boğazındaki morluk izini görüyor ve anlıyor bu kadın kendi ecelinden ölmemiş. Sen mi öldürdün diyor. Evet diyor. Anlatıyor Gül. Öyle bir anlatıyor ki Resul şöyle diyor. Sanki limonlu kek tarifi veriyordu. Hani kızdaki gördüğü profille, onun o duruşuyla, o ezikliğiyle bu soğuk katili bir türlü bağdaştıramıyor. Ve kızın gerçekten içi sızlıyor. Üzülüyor da Aliye Hanım'a. Ama bunu öldürme sebebi aslında Oğuz'u kurtarmak. O kadar Oğuz'a odaklı yaşıyor ki Oğuz'u öldürmesin diye onu öldürüyor. Yoksa benim için önemli değildi. İkisine de bakardım diyor. Sonra Resul diyor ki polise gitmemiz lazım. O da diyor ki hiç önemli değil. Ha burası, ha hapishane. İki yerde de ben zaten kapalıyım. Ama Oğuz ne olacak? Oğuz'u bırakamam diyor ve onu ikna ediyor Resulü bir şekilde. Resul de kardeşi zamanında ölmüş ama ailesinden her zaman sanki onun yerine sen ölmeliydin hissiyatıyla yıllarını geçirmiş, bu vicdan azabıyla. Bir yazlıkta ölüyorlar. O yazlığı bir daha kimse kullanmıyor. Ve baba mesleğini devam ettiriyor. Antikacı Resul. Gül de diyor ki sen ne iş yapıyorsun Resul abi? Antikacıyım diyor. Nasıl yani, o ne demek diyor. İşte eski eşyaları alıp satarım. Eskicisin yani diyor. Yani öyle de denebilir diyor. Gül de ona diyor ki ya bu kadar yapılacak şey varken neden insan böyle bir meslek seçer? Orada Resul'ün iç sesi devreye giriyor, onu okuyoruz. Diyor ki yani bu tüklüm püklüm kız bana diyor kaç yıllık hayatımı sorgulatmaya başladı. Gül şöyle diyor. Antikacı, antik acı. Bunu Gül böyle algılıyor. Antik acı. Ve Resul de içinden yankılanıyor bu ses. Antik acı, antik acı. Bazı kelimeler vardır ki başka bir yerinden bölündüğü zaman bambaşka anlamlar açılır. Artık bir kelime olmaktan çıkar öyle olunca. Sanki ölü bir bedeni terk eden nefes olur da yeniden ete kemiğe bürünüp içine girebileceği bir kalp arar kendine. Neden çiğ köfteci değilim ya da su tesisatçısı? Bankada veznedar, bir şirkette pazarlamacı yahut tır şoförü olmayıp bütün gün camları bozarmış bir dükkanda eski eşyaların küf ve ölüm kokan yüzüyle bakışarak oturmamın nedeni ne? İnsanların yaşanmış hayatlarından, geçmişlerinden gelen ne çok anı, ne çok acı var, kim bilir bu eşyaların üstüne sinmiş. Hepimizi düşündüren kısım bu bence. Sen neden bu mesleği yapıyorsun mesela? Ben neden edebiyat okudum? Neden Meftun'um kitaplara dedim? Düşündüm. O kadar küçük yaşta okumaya başladım ki ama böyle şey gibi, aç bir canavar gibi, sadece kitap da değil, makale, mezar taşları, müze girişleri, hani ne varsa yani. Sonra bir zaman şey derdi bana bir arkadaşım, hani hasret çöp olmuyor mu yani? Bu kadar çok şey alır, karman çorman olmuyor mu? Çöp olmuyor mu? Sonra bir yerde şöyle bir yazı okudum. Hani bu kitap bana ne katacak? Ya da şu kitap sana ne kattı? Bana en çok sordukları soru. En sevdiğin kitap ne? Öyle bir kitap öner ki hayatım değişsin. Ya öyle bir şey yok. Çok kendi düşüncelerimin vücut bulduğu başka bir yazarın şöyle bir tarifiyle rastlaştım. Çocukken yumurtamızı yedik, sütümüzü içtik, büyüdük, hala yemeye devam ediyoruz. O yumurtayı yedin diye büyüdün mü? Hayır. Her gün yemeye devam ettin. O sana et oldu, kan oldu, can oldu. Hepsi bir bütün oldu ve seni yarattı. O kadar güzel bir açıklama ki. Benim de okuduğum, karman çorman görünen, bütün okuduğum kitaplarım ya da makaleler zamanı geldiğinde hepsi bir yerde oturuyor. Ve hem insana bir bakış açısı kazandırıyor. Evet şu kitap okumalı çünkü şu yüzden. Yani bunlar çok aslında onun önemini, değerini yitirdiğini düşünüyorum. O sadece bir parçası Yapboz'un, o kadar. Ama çok ağır bir kitap. Ya bu kitabı Cüret. evet okumaya cüret edebilir miyim bilmiyorum. Pek çok daha rahatsız edici kitap okumuştum. Ama bu asla rahatsız edici değil Erdi gerçekten. Çok sevmem rahatsız edici kitapları. Yeraltı edebiyatından hiç hoşlanmam. Ama bu öyle değil. Bu gerçekçiliği ben çok severim. Bu da gerçekçi bir kitap. Ya bu öyle bir şey ki. Hani bir şey vardı, sen inanıyor musun bilmiyorum. Negatif enerji yayan işlere fokuslanmak. Hani onlara gündemimize almak bizim de enerjimizi düşürür gibi bir Kesinlikle var. Katılıyorum. Dolayısıyla bu pencereden bakınca şu kitabı okumak benim enerjimi düşünür mü diye hissediyorum. Ama diğer taraftan da bunu görmezden gelmek, okumamak o da ikiyüzlülük gibi geliyor. Elbette. Onda hani arkamızı dönmek gibi geliyor. O yüzden çok rahatsız ediyor şu anda Ama beni. bu gördüğümüz haberler kötü haberler gibi değil aslında. Burada bir acı yok ki. Bu bir yaşam hikayesi, bir kabulleniş. Ama çok bu büyük bir 8 adaletsizlik milyar var orada. insandan
böyle bir insan da var. Evet ama çok büyük bir adaletsizlik de var orada. Adaletsizlik ne biliyor musun? Mesela bizim köyde küçükken hatırlıyorum bir Down sendromlu çocuk vardı. Yani ona işte para verirlerdi, şeker verirlerdi. Genç bir adam oldu sonradan. Yani onun da böyle ilkel güdüleri varmış demek ki diye düşündüm mesela. Bu beni düşündü. Ama bu Kesinlikle. kısmını bence ailesi bile düşünmedi. Neden? Çünkü onun hakkı yokmuş gibi. Kesinlikle. Ama ben olaya kızın tarafından bakıyorum. Gül'ün yaşadığı her şey uçtan uca müthiş bir adaletsizlik örneği değil mi? Adaletli olan bir şey göster bana. Yok, farkındayım. O yüzden zaten arkamızı dönemeyiz diyorum ama işte hikayede beni rahatsız eden taraf da o. Gül her gün nefretle de bu işi yapabilirdi. Ama onunla sevişirken bile salyasını yaladı. Ve diyor ki küf kokuyor. Salyası bile. İşte buraya çok ikna olamıyorum ben ya. Çünkü bu çaresizlikte hiç bulunmadın, yaşamadın. Aklın almıyor. Doğru ya, evet, inşallah da yaşamayız ama. Ama şey düşünüyorum burada. Bak şunu demiyorum. Ya yok bu kadarı da olmaz ya. Hani gerçekçi değil diyemiyorum. O kadar gerçekçi ki. Bunların olduğunu biliyoruz evet. Ama yine de bunu yaşarken ya o kadarı da olmaz herhalde demek istiyor insan. O rahatsız Mesela ediyor ben de biraz. aksini düşündüm. Valla olmalıydı dedim ya. Artık hani bu olmasa olmazdı gibi geliyor. O kadar gerçekçi ki. Hasret teşekkür ederim. Kitap konuşacağız dedik. Böyle 2 tokat attın resmen bize şu anda. Yani ben yüksek sesle asıl konuşulması gerekenleri, asıl birincil ilkel ihtiyaçlarımızı ya da böyle utanılacak değil de var olan şeyleri, gerçekçiliği hani konuşulmamasına zaten çok kızıyorum. O yüzden bu kitabı seçtim ya. Bu var. Ve biz de olabilirdik. Her gün lanet ederek ikisini de öldürüp o evden çıkabilirdi. Ama o sevgiye tutundu ya. Sevdim onu. İşte Kolu orada bacağı sevgiyi gibi. bulabilmek zaten ulvi kısımlardan biri o. Hepimiz bunu Öyle arıyoruz. bir senaryoda öyle bir tutunabilecek sevgiyi bulabilmek çok ulvi. O ortama, o yaşanmışlıklara rağmen ya bilmiyorum o taraf biraz bana çok böyle şey geliyor. Çok böyle çok fazla ulvi geliyor. Bana hiç öyle gelmiyor. Bilmiyorum. Bakış açısı farkı. Olabilir. O Ama kadar bu arada, daha çarpıcı şeyler okudum ki. ama bu arada hani şeyin de altını çizeyim tekrar. Hani bu formatta ben zaten mümkün olduğunca kitabı bilmeden, okumadan geldiğim için Elbette. belki kitabı okusam benim de fikrim değişebilir. Yani orası ayrı. Değişmez Ben şu çok an fazla. dışarıdaki göz olarak bu yorumu yapıyorum. Evet. Var mı mesela kitapla alakalı başka deneyimleyen, aktarmak istediğim bir şey? Resul diyor ki peki ne yapacaksın? Polise de gidemiyoruz. Ne olacak bu çocuk? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu evde mi kalacaksın? Diyor ki ben ne olursa olsun bugün Oğuz'u alıp bu evden çıkacağım. Dışarıda da duman, kepenkler kapatılmış, işte ortalık karışmış. Ama kimsenin olduğunu bilmiyor. Hani böyle bir günde de çıkılmaz diyor. Birkaç gün bekle. Hayır diyor. Ne olursa olsun ben bugün çıkacağım ya. And içiyor. Birlikte çıkıyorlar. Metrolar çalışmıyor. İşte otobüsler falan. Kimisi çok dolu, kimisi bomboş. Gerçekten yangın yeri ortalık. Ve anlaşılıyor ki işte Suriyelilerle Türk halkının çatışması ve bunu körükleyen o militanlar aslında o kadar o raddeye gelmeyecekti de her zamanki bildiğimiz olaylar. Onlara değiniyor ama gerçekten tarafsız ve objektif bir şekilde değiniyor. Neyse bir şekilde yolunu buluyorlar. Onu bindiriyor. Bir akrabam var diyor. Bana yazmıştı. Gül diyor. Onun yanına götüreceğim Oğuz'u. Sonra o bizi diyor köye gönderir. Ben diyor Oğuz'u asla bırakmam. Böyle dışarıda herkes kaçışıyor. Yangın yeri, ortalık falan. Gül oturmuş ona tatlı tatlı kestane ağacını anlatıyor. Çünkü sakinleştirmek için Oğuz panik oluyor dışarıda o kalabalığı görünce. Yani orada Resul'ün iç sesinden, o gözleminden hep Gül'ün gözleminden okuyoruz ama bir de Resul'ün gözünden görünce o sevgiye tekrar ikna oluyoruz. Orada çünkü her zaman önceliği Oğuz. Ya da kaçması gereken bir yerde duruyor. Oğuz eğilip Oğuz'un ayakkabısını sakince bağlıyor, özenle bağlıyor. O ona düşmesin takılıp diye. Yani böyle ince detaylar ve anlatımı tabii ki güçlü kelimeler. Sonra vapura biniyorlar. Ortalık daha da çok karışıyor. Resul'ün bu arada nişanlısı var. Onu aramıyor bile. Kendini bunlara adıyor. Neden adıyor? Ben neden bunu yapıyorum diyor. Kendini sorguluyor. Daha sonra neler oluyor? Umarım merak edip alıp okursunuz. Şu an merak ediyorum. Sonra Resul'la Gül arasında bir şey oluyor mu? Hikaye oraya gidiyor biraz. Söylemeli miyim? Bilmiyorum, söylemek zorunda değilsin. Gül hamile. Hamile kalıyor. Oğuz'dan mı? Evet. Oğuz'dan tabii ki. Dur ben bu kitabı okuyayım en iyisi. Aldım zaten sana. Okumalısın. Şey çok hoşuma gitti. Evet, yazar gerçekten bir ödül almış ve bunu hak etmiş. Çünkü anlatım çok güzel. Gözlemler çok güzel. Teknik olarak o kısmı çok beğendim, o anlatım vesaire. Hikaye kısmı çok çarpıcı. Orada ikna olduğum olmadığım yerler var. Hoşuma giden gitmeyen yerler var. Amaç İknayım. bu bence zaten. Evet. Hani o dedin ya o haberleri es geçelim, görmeyelim, rahatsız olmayalım. Gözüne sokuyor. O aslında rahatsız ediyor. Güzel tarafı da o zaten bu kitabı okumanın. Bu tarz konulara biraz sırtımızı dönmeye meyilliyiz. Buna da aslında çok karşı değilim. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman o kadar fazla şey var. O kadar fazla sıkıntı var. Yani en azından bir şeyleri de sırtımızı dönebilmek, onu da dert edinmemek istiyoruz. O yüzden buna da karşı değilim. Ama günün sonunda evet bazı
bazı şeylere sırtımızı dönüyor olabiliriz. Bu konuda biraz onlardan biri gibi hissediyorum şu anda. Sırtımızı dönmeyi seçiyoruz. Seçiyoruz, Nelere evet. sırtımızı dönüyoruz, nelere dönmüyoruz. Aslında her şey bizim seçimlerimizin Doğru. bir sonucu. Gelmeyenler de üzüldüklerimizde istemeyi bilmediğimiz şeyler karman çorman evren doldurmaya çalışıyor. Her zaman bize onaylar. Sen istemezsen o ne vereceğini bilemez. Akışına yaşayınca da karışıyoruz. Süper. Konuşulmayanı konuşmak lazım diyorum. Valla Hasret, dediğim gibi böyle tokat gibi bir kitap seçmişsin. Tokat gibi bir bölüm oldu. Güzel oldu. Biraz bakış açımı da sorgulatan bir bölüm oldu. Teşekkür ederim onun. Ben teşekkür ederim. Ama adettendir, bölümün adetindendir. Tabii. Böyle şeyi sorayım. O kadar konuştuk da kısa, öz bir şekilde bir cümleyle böyle Hasret, bu kitap neden okunur? Cüret etmeyi hatırlamamız lazım bence. Bazen haddi aşmak iyidir. Bu zamana kadar bize hep haddimizi bilmemiz öğretildi. Geldiğimiz noktadan memnun değilsek şimdi haddimizi aşma zamanı bence. Süper. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.